Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere lezzetiyle dillere destan olmuş medovik yani ballı pasta tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İşimize hemen kremamızı hazırlamakla başlayalım. Bunun için 500 ml yani ortalama 2,5 su bardağı kadar sütü uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 2 dolu yemek kaşığı nişasta, 2 dolu yemek kaşığı un. Ben buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Ve 1 adet de yumurta ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım ve ardından tenceremizi ocağa alıp ocağımızı orta ateşte açalım ve sürekli karıştırarak kıvam almasını bekleyelim. Kıvam almaya başladığında ocağımızı kısık ayara getirip bu şekilde 3-5 dakika kadar daha pişirmeye devam edelim ki daha sonrasında kremamızdan un kokusu ve tadı gelmesin. Hemen peşinden üzerine 1 paket toz vanilin ve 1 dolu yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağı ekleyerek yağımız da eriyinceye kadar kremamızı karıştırmaya devam edelim. Ve kremamız hazır olduktan sonra farklı bir kasenin içerisine aktaralım. Eğer aynı tencerede bekletecekseniz mutlaka ara sıra karıştırın. Aksi takdirde dibinde yanıklar oluşabilir veya tutabilir. Yani istediğiniz kıvamda bir krema elde edemezsiniz. Kremamızın üzerine sıcak haliyle kendisine temas edecek şekilde bir poşet veya streç yerleştirelim ki üzeri kabuk bağlamasın. Ve bu şekilde oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirip hemen ardındansa buzdolabında tamamen soğuması için bekletelim. Ve geçelim artık hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için 4 adet yumurtayı, 1 su bardağı toz şekeri, kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. 1 silme tatlı kaşığı karbonatı ve 130 gram kadar oda sıcaklığında bekletilmiş tuzsuz tereyağını, isterseniz margarin de kullanabilirsiniz ve 4 dolu yemek kaşığı kadar balı uygun bir tencerenin içerisine alalım. Eğer balınız yoksa alternatif olarak koyu kıvamlı bir reçel suyu da kullanabilirsiniz. Tenceremize aldıktan sonra şöyle birazcık karıştıralım. Daha sonra tenceremizi ocağa alalım. Ocağımızı en kısık ayara getirip sürekli karıştırarak renginin değişmesini bekleyelim. Eğer karıştırmazsanız dibi hızlı bir şekilde tutabilir. O yüzden mutlaka ihmal etmeyiniz. Şöyle istediğimiz kıvamı aldıktan sonra yani karamelize olduktan sonra artık tenceremizi ocaktan alabiliriz. Dilerseniz bir tık daha koyultabilirsiniz. O zaman pastanızın rengi de bir tık daha koyu olacaktır. Ben şöyle renkli bir kıvamı elde ettim. Şöyle bayağı koyu bir kıvam oldu ama pastamın rengi çok koyulmadı. Dibi tutacak diye korktuğumdan daha da fazla pişirmedim açıkçası. 2-3 dakika kadar karıştırarak şöyle hafiften ilk sıcaklığının geçmesini bekledim ve hemen ardından içerisine azar azar un ilavesi yaparak bir spatula yardımıyla karıştırdım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde ise kaşığı çıkartıp elimle devam ettim. Toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Ununuzun kalitesine göre bile kıvam değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alalım ve tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Şimdi hazır olan hamuru bir hamur kartı yardımıyla eşit boyutlarda keselim. Ben öncelikle 2'ye kesip daha sonra elde ettiğim parçaları da 6'şar olarak kestim. Toplamda 12 adet beze elde ettim. Bezelerinizin büyüklüğüne göre de pastanızın genişliği ve yüksekliği değişecektir. Ben 12 katlı, bayağı yüksek katlı ve daha diametri daha küçük bir pasta yaptım. Yani genişliği daha küçük olsun ama yüksekliği daha yüksek olsun istedim. Sizler eğer isterseniz daha az katlı, daha geniş bir pasta yapabilirsiniz. Yani tamamen yaptığınız bezelerle uygun olarak değişecektir. Hazır olan bezelerimizi şöyle bir tepsinin içerisine alalım. Az önce de söyledim, toplamda 12 adet beze elde ettim. Şimdi üzerlerini bir streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatıyorum.
Ve hazır olan hamurlarımızı 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Geçelim artık soğumuş kremamızı hazırlamaya. Öncelikle üzerindeki streçi alıp daha sonra üzerine bir kutu yani 200 mililitre kadar ekşi krema ekleyelim. Kremanızın üzerinde mutlaka çırpılabilir yazısı olması lazım. Aksi takdirde tatlılarda kullanamazsınız. Daha sonra 200 gram kadar da labne peyniri, 2 dolu yemek kaşığı kadar da bal ekledim. Bal tatlandırmak için ilave ediyorum. Daha da güzel bir lezzet katacaktır ama bal kullanmak istemezseniz eğer onun yerine pudra şekeriyle de tatlandırabilirsiniz. Ama ballı bir pasta olduğu için çok daha güzel yakışacaktır. Eğer elinizde varsa mutlaka bal kullanmanızı tavsiye ediyorum. En az 7-8 dakika kadar yani tamamen güzel bir kıvam alıncaya kadar mikser yardımıyla kremamızı çırptıktan sonra üzerini bir poşet veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatıp kremamızı en az 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Eğer vaktiniz varsa kremanızı mutlaka bir gece öncesinden hazırlarsanız çok daha güzel olur. Ve kremamız buzdolabında soğurken biz geçelim artık hamurumuzu hazırlamaya. Öncelikle bezelerden bir tanesini alıp altına ve üzerine bir yağlı fırın kağıdı yerleştirerek merdane yardımıyla hamurumuzu açabildiğimiz kadar açalım. Eğer bir fırın kağıdı kullanmak istemezseniz veya elinizde yoksa unla da açabilirsiniz. Ama un hamurun kıvamını bir tık daha sertleştireceğinden eğer mümkünse mutlaka bu şekilde açmanızı tavsiye ediyorum. Yeteri boyutta açtıktan sonra üzerindeki fırın kağıdını alıp hamurumuzu bir kalıp yardımıyla keselim. Eğer bu şekilde bir kalıbınız yoksa elinizde onun yerine üzerine bir tabak yerleştirip daha sonra kenarlarını bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz ve kestiğimiz parçaları hamurdan mutlaka bu şekilde aralıklı olarak koyalım ki daha sonra fırında pişerken birbirlerine yapışmasınlar. Ve hazır olan hamurumuzu fırın tepsisinin üzerine alarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Çok hızlı bir şekilde pişeceğinden mutlaka kontrollü davranalım. Tamamını pişirip soğuttuktan sonra bu şekilde üst üste dizdim. Kenarından artan fazlalıkları da ayrı bir kabın içerisine koydum. Az önce de söylediğim gibi bezelerinizin boyutuna göre hamurlarınızın sayısında ve büyüklüğünde de değişiklik olacaktır. Dilediğiniz katta dilediğiniz boyutlarda bir pasta hazırlayabilirsiniz. Bu kenarlarından artan fazlalıkları ise daha sonrasında mutfak robotundan geçirmek için bir kenara aldım. Şimdi kremamız da artık tamamen soğumuş. İstediğim kıvamı almış. Daha fazla bekletirseniz kıvamı bir tık daha koyulaşacaktır. Ama bu pasta için daha koyu kıvamlı bir kremamıza ihtiyaç yok. Çünkü bisküvilerimizi bir tık daha ıslatması gerekli. Şimdi tepsimizi alalım. Yani hangi tepside pastamızı yapacaksak üzerine çok az miktarda krema koyup daha sonra katlardan bir tanesini yerleştirelim ve üzerine bolca krema sürelim. 2 yemek kaşığı kadar krema yeterli olacaktır. Çok da fazla kremalı yapmamalıyız. Şöyle bir minnacık kaşık yardımıyla çalışmak benim daha da kolayıma geldiği için böyle yaptım. Ve katların hepsinin arasına krema sürerek üst üste dizdim. Video çok fazla uzun olmasın diye bu şekilde kısalttım. Ve sonuncu katı da yerleştirip hazırladıktan sonra kenarından çıkan fazlalıkları mutfak robotundan geçirelim. Geçirirken eğer elinizde varsa içerisine fındık, fıstık ve ceviz de karıştırabilirsiniz. Çok daha lezzetli ve güzel yapacaktır. Şimdi öncelikle pastamızın dış kısmını geriye kalan kremayla daha sonrasında ise hamur kırıntılarıyla kaplayalım. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz ve öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi elimden geldiğince sorularınızı ve yorumlarınızı yanıtlamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Pastamızı hazırlayıp bir gece kadar oda sıcaklığında bekletelim. Eğer mümkünse bir gece yoksa en az 2-3 saat kadar dinlendirdikten sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.
Ve Medovi tortumuz yani Medovik ballı pastamız artık servise hazırdır. Eğer daha önce bu şekilde bir tarifle veya kremayla hazırlamadıysanız bu tarifi mutlaka ve mutlaka deneyin derim. Çünkü yumuşacık pamuk gibi çok daha hafif ve lezzetli bir pasta oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden, isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden sevdikleriniz ve de ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Daha fazla tarif için ise kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.